İnsanlık tarihi boyunca farklı kültürler, dünyanın ve insanlığın nasıl ortaya çıktığına dair büyüleyici yaratılış hikayeleri anlatmışlardır. Bu hikayeler sadece birer mit ya da efsane değil, her kültürün dünya görüşünü, inançlarını ve değerlerini yansıtan derin anlamlar taşır. Yaratılış mitleri, insanın evrendeki yerini anlamaya çalıştığı, bilinmeyenle yüzleştiği ve varoluşun büyük gizemlerine dair cevaplar aradığı anlatılardır. Gelin, dünya mitolojilerinin en büyüleyici yaratılış hikayelerinden Tevrat ve Kur'an'daki anlatılara doğru bir yolculuğa çıkalım ve bu anlatıları karşılaştırarak derin çıkarımlar yapalım. İlk olarak Yunan mitolojisindeki yaratılış hikayesine bakalım. Her şey kaostan önce bir boşluk ve düzensizlik içindeydi. Kaostan sonra ilk varlıklar ortaya çıktı. Gaia, Tartarus, Eros ve Erebus. Gaia, doğurgan toprak ana olarak kabul edilirken diğer varlıklar da evrenin ilk unsurları olarak görev alır. Gaia, tek başına bir varlık olmanın yalnızlığını hissederek kendisine eş aramaya başladı. Bu arayışı sonucunda Gaia, gökyüzünü temsil eden Uranüs'ü yaratır. Uranüs, sonsuzluk ve genişlik sembolü olarak gökyüzüne hükmetmeye başlar ve Gaia ile birlikte evrenin ilk tanrı ve tanrıçalarının yaratılmasına öncülük eder. Gaia ile Uranüs'ün birleşiminden Titanlar, tek gözlü devler ve 100 kollu devler gibi birçok önemli varlık doğar. Bu çocuklar evrenin ilk tanrısal aileleri olarak kabul edilir ve dünyanın ilk dengelerini oluşturur. Ancak Uranüs kendi çocuklarına karşı zalimce davranır. Gaia'nın doğurduğu Titanlar ve diğer varlıklar Uranüs'ün hükümdarlığına karşı çıkarlar. Kronos babası Uranüs'ü devirerek iktidarı ele geçirir. Ancak Kronos'un bir korkusu vardır. Kronos, babası Uranüs'e yaptıklarını unutmaz ve kendisinin de oğullarından aynı karşılığı göreceğinden korkar. Bu korkusundan dolayı Kronos, doğan oğullarını yutmaya başlar. Ancak Kronos'un eşi Rhea, en küçük oğlu Zeus'u gizlice doğurup saklar. Zeus büyüdüğünde Kronos'u devirir ve kardeşlerini kurtarır. Zaferin ardından Zeus, evrenin hükümdarı oldu ve Olimpos dağında tahtına oturdu. Poseidon denizlerin, Hades ise yeraltı dünyasının hükümdarı oldu. Zeus, evrenin düzenini sağladı ve yeni bir çağ başlattı. Zeus'un hükümdarlığı altında tanrılar insanların yaratılışına karar verdiler. Prometheus, insanları çamurdan ve tanrıların nefesinden yarattı. İnsanlara ateşi getiren Prometheus, Zeus tarafından cezalandırıldı ve Kafkas dağlarında zincire vuruldu. Her gün bir kartal, Prometheus'un ciğerini yer ve ciğeri her gece yeniden büyürdü. İkinci olarak, Babil mitolojisindeki yaratılış hikayesine bakacağız. Evrenin başlangıcında her şey kaos içindeydi. Bu boşluğun içinde ilk varlık olan Apsu ve Tiamat adlı iki büyük tanrısal varlık ortaya çıktı. Bu iki ilkel güç, evrenin ilk hali olan kaosu temsil ediyordu. Apsu ve Tiamat'ın birlikteliğinden Lahmu ve Lahamu, Anşar ve Kişar gibi ilk tanrılar doğdu. Bu tanrılar gökyüzü ve yeryüzünün temellerini oluşturdu. Ancak tanrıların çoğalması ve gürültü yapması Apsu'yu rahatsız etti. Apsu, tanrıların bu kaotik ve düzen bozucu davranışlarına son vermek istedi ve onları yok etmeyi planladı. Apsu'nun planlarını duyan bilgelik tanrısı Enki, Apsu'yu derin bir uykuya daldırarak onu etkisiz hale getirdi ve öldürdü. Enki, Apsu'nun sularını kullanarak yeraltı sularını ve tatlı su kaynaklarını yarattı. Enki'nin bu zaferi tanrılara bir süreliğine huzur ve güven getirdi. Apsu'nun ölümünden sonra Tiamat büyük bir öfkeye kapıldı. Tiamat, Apsu'nun intikamını almak ve kaosu yeniden kurmak için korkunç canavarlar ve savaş tanrıları yarattı. Bu tehdit karşısında tanrılar güçlü bir lider arayışına girdi. En sonunda genç ve güçlü tanrı Marduk öne çıktı. Marduk, tanrılar arasında en güçlü olarak kabul edildi ve Tiamat'la savaşmayı kabul etti. Tanrılar Marduk'a üstün güçler ve silahlar verdiler. Marduk, Tiamat'ı korkunç bir savaşta yendi ve onun bedenini ikiye böldü. Tiamat'ın üst yarısı gökyüzünü, alt yarısı ise yeryüzünü oluşturdu. Marduk, Tiamat'ı yendikten sonra evreni düzenledi. Gökyüzünü ve yeryüzünü ayırdı. Gezegenleri ve yıldızları yerleştirdi. Apsu'nun sularını kullanarak nehirleri ve tatlı su kaynaklarını yarattı. Marduk, tanrıların huzur içinde yaşayabileceği bir dünya yarattı. Ancak
Tanrılar bu dünyayı yönetmek ve düzenlemek için yardımcılara ihtiyaç duydu. Bu yüzden Marduk, kil ve tanrıların kanını kullanarak insanları yarattı. İnsanlar, tanrılara hizmet etmek ve onların isteklerini yerine getirmek için yaratıldı. Bu, insanların tanrılarla olan bağını ve görevini simgeliyordu. Bir sonraki yaratılış hikayemiz İskandinav mitolojisine ait. İskandinav mitolojisinde Ginnungagap, evrenin başlangıcında var olan büyük bir boşluktur. Bu boşluk, kuzeyde Niflheim'in soğuk buzu ve güneyde Muspelheim'in sıcak ateşiyle doludur. Bu iki elementin birleşmesiyle ilkel dev Ymir ve inek Adumla doğar. Ymir'in terinden diğer devler, devlerin soyunu başlatır. Adumla tuzlu buzları yalayarak Buri adlı tanrıyı ortaya çıkarır. Buri'nin oğlu Bor, devlerden Besla ile evlenir ve Odin, Vili ve Ve adında 3 tanrı doğar. Bu 3 tanrı Ymir'i öldürerek onun bedeninden dünyayı yaratır. Kanından denizleri, etinden toprağı, kemiklerinden dağları ve saçlarından ağaçları oluştururlar. Ymir'in kafatasından gökyüzünü, beyninden de bulutları yaratırlar. Böylece evrenin düzeni sağlanır. Şimdi Hindu mitolojisine göre yaratılış hikayesine bakalım. Binlerce yıl önce kozmik bir sessizlik içinde, karanlık bir okyanusun üzerinde Vishnu'nun yüce uykusundan bir rüya doğdu. Bu rüya evrenin başlangıcıydı. Vishnu'nun göğsünden sonsuzlukla örülü bir lotus çiçeği yükseldi. Bu muazzam çiçeğin taç yaprağından Brahma adlı bir yaratıcı tanrı doğdu. Brahma, lotusun zarif yaprakları üzerinde meditasyon yaparak evreni yaratmaya başladı. Her nefesinde yeni bir yıldız oluştu ve her düşüncesi bir gezegenin şekillenmesine neden oldu. Brahma'nın elleriyle dokunduğu her şey hayat buldu. Bu sırada Vishnu uykusundan uyandı ve Brahma'nın yaratma sürecini izledi. O, evrenin dengesini korumak için yüce görevini yerine getirmeye hazırdı. Brahma'nın yarattığı her varlık için bir koruyucu tanrı olarak Vishnu'nun görevi başladı. 4 kolu, evreni kucaklamak ve her canlının koruyucusu olmak için hareket etti. Fakat evren sadece yaratmak ve korumakla tamamlanmazdı. Zamanın akışıyla yıkmak ve yeniden yaratmak da gerekliydi. Bu işlev için gözleri ateş gibi parlayan, saçlarından ateş fışkıran Shiva ortaya çıktı. Shiva, evrenin döngüsünü tamamlayan, her şeyi yok eden ve yeniden yaratan tanrı olarak bilinirdi. Onun dansı, evrenin sonunun ve başlangıcının ritmiydi. Her vuruşunda bir yıldız patlardı ve her adımıyla bir evren yeniden doğardı. Brahma'nın yaratıcılığı, Vishnu'nun koruyuculuğu ve Shiva'nın yeniden doğuşu, Hinduizmin Trimurti olarak bilinen 3 büyük tanrısının dengesini oluşturdu. Ve son olarak semavi dinlerdeki yaratılış anlatısına bakalım. Semavi dinlerin kitaplarına bakarsak, yaratılış anlatıları diğer mitolojilerden farklıdır. Diğer mitolojilerde evren yaratılmadan önce çeşitli görevleri olan tanrılar yaratılır, ancak semavi dinlerde tanrı tektir. Bu yüzden diğer mitolojilerden farklı olarak tanrıların yaratılma süreci gibi bir süreç semavi dinlerde bulunmaz. Semavi dinlerin yaratılış anlatısı ise kısaca şöyledir. Tanrı her şeyi sözleriyle yarattığını söyler. Bu yüzden Kur'an'da ol der ve olur cümlesi vardır. Tanrı 6 günde gök ve yeri yaratır ve sonra topraktan insanı yaratıp yaşam soluğunu üfler. Böylece yaratılış başlangıç olarak tamamlanır. Buraya kadar olan kısımda birçok yaratılış anlatısından bahsettim. Ancak şunu unutmamak gerek. Yaratılış anlatıları birçok tema ve metafor içerir. Bu yüzden ana temayı ve metaforları bilmeden bu yazılara bakmak sizi bu yazıların yazılış amacından uzaklaştırır. Örneğin kaos ve düzen arasındaki mücadele, suyun hayatın ve yaratılışın kaynağı olarak kullanılması, tanrıların gücü ve insanın yaratılışı, gök ve yer gibi unsurlar birçok farklı metaforik ifadeler içerir. Ancak her ne kadar metaforik ifadeler kullanılsa da bu anlatılar arasında belirgin farklar vardır. Tevrat ve Kur'an'daki yaratılışa bakarsak, Tanrı tektir ve ezeli ve ebedidir. Yani Tanrı yaratılmamış ve hep var olmuştur. Buna karşın Yunan, Babil, İskandinav ve Hindu mitolojilerinde tanrılar sonradan yaratılmıştır ve birbirleriyle mücadele eden çok sayıda tanrı bulunmaktadır. Tevrat ve Kur'an'da Tanrı'nın tek olması ve yaratılmamış olması, yaratılışın mutlak bir güç tarafından düzenlendiğini ve bu gücün evrenin her şeyinden üstün olduğunu vurgular. Bu,
monoteist inançların temel özelliğidir. Tanrı, evrenin ve hayatın düzenini kurar ve her şey onun iradesiyle var olur. Tanrı'nın yaratılmamış olması, onun mutlak kudretini ve ebedi doğasını pekiştirir. Buna karşılık çok tanrılı mitolojilerde tanrılar genellikle kaostan veya başka ilkel güçlerden doğar. Tanrılar arasındaki güç mücadelesi ve ilişkiler, yaratılışın daha dinamik ve kaotik bir süreç olduğunu gösterir. Bu mitolojilerde evrenin düzeni tanrılar arasındaki dengeyle sağlanır. Tanrıların yaratılmış olması, onların da sınırlı ve fanilik taşıdığını gösterir. Ayrıca yaratılış anlatıları insanlığın varoluşunu anlama ve evrenin gizemlerini çözme çabalarının bir yansımasıdır. Tevrat'tan Kur'an'a, Yunan'dan Babil'e, Hindu'dan İskandinav'a kadar uzanan bu anlatılar, kültürlerin ve inançların çeşitliliğini ve zenginliğini gösterir. Her bir mit, kendi toplumunun değerlerini, doğa olaylarını açıklama biçimini ve insanın yerini evrende anlamaya çalışmasını yansıtır. Tek tanrılı inançlarda, yaratılış bir ilahi gücün iradesiyle düzenli ve amaçlı olarak gerçekleşir. Tanrı, yaratılmamış ve her şeyin üzerinde olan bir varlık olarak evreni yönetir. Bu inanç sistemleri, düzenin ve adaletin temelini oluştururken, insanın Tanrı'ya karşı sorumluluğunu vurgular. Yaratılış anlatılarının benzerlikleri ve farklılıkları, insanlığın ortak arayışını ve evrenin derin sırlarına dair sonsuz merakını gösterir. Her bir anlatı, insanlığın geçmişine ve kültürel mirasına derin bir bakış sunar. Bu anlatılar, bilgelik, anlam arayışı ve insanın evrensel yerinin anlaşılması konusundaki çabaların bir ifadesidir. Sonuç olarak, yaratılış anlatıları, insanlığın evreni ve kendi varlığını anlama çabalarının evrensel izleridir. Bu anlatılar, geçmişin ve günümüzün kültürel zenginliğini yansıtırken, insanlığın ortak değerlerini ve derin arayışlarını keşfetmemize yardımcı olur. Her bir anlatı, bir toplumun düşüncelerini, değerlerini ve evren hakkındaki anlayışını derinlemesine anlamamıza katkıda bulunur. Bu nedenle yaratılış anlatıları insanlık tarihinin büyük öğretileri arasında yer alır. Bugünkü videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere.